İlk İDE fuarı 1993 yılında Ankara'da başlıyor. Etimeskut Havalimanı'nda ve 8 yıl 2007'de dahil olmak üzere 8 defa diyeyim çünkü 2 yılda bir yapıyoruz. En son 2007'de 8.'si yapıldıktan sonra artık lojistik imkanlar ve uluslararası heyetlerin katılımının artmasıyla beraber İstanbul'a taşınıyor. O gün bugündür İstanbul'da. İşte en son Beylikdüzü'nde yapılıyordu ve biz bir takım lojistik imkanları ve getirebileceğimiz yenilikleri de değerlendirerek bu sene fuarı Beylikdüzü'nden İstanbul Fuar Merkezi'ne taşıdık. Havalimanı, terminali, apron bölgesi ki açılış programının da sizler de oradaydınız. Apron'u da yaptık. Çok güzel oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız yine bizi şereflendirdi, teşrif ettiler. Fuarımız yani her yönüyle yani yaklaşık 1,5 yıldır tüm ekip ciddi bir şekilde çalışıyor. İlk 4 gün profesyonellerin katıldığı fuardı. 5. ve 6. gün bu sene ilk defa yenilik olarak önceden web sayfası üzerinden katılmak üzere başvurularını yapan ve belli bir kotasyonla katılımını açtığımız halk günümüz de oldu. 4 gün, 5. gün dolu dolu geçti. Ben tabii çok yoğun bir şekilde uluslararası delegasyonla görüşmelerimiz, toplantılarımız vardı. 33 bakan katıldı. Bu 33 bakanın 8 tanesi Avrupa ülkelerindendi. Bu sene 100'ün biraz üzerinde 103 ülke katılımı vardı. Bunlardan 44 ülke stand alanı ile birlikte katıldılar. 450'ye yakın uluslararası stand alanı mevcuttu. Toplama baktığımız zaman 70.000 metrekarelik 11 salon sadece İFM'de. Atatürk Havalimanı, C terminali ve apron alanındaki şaleler ve statik açık alan gösterimi. Bununla beraber Ataköy Marina'daki deniz unsurlarımızın gösterimi ve yine hemen İFM'nin yanındaki otel içindeki özellikle startup ve gençlere sağladığımız imkanlarla beraber dolu dolu bir fuardı. Hem fuar katılımcısı, hem ziyaretçi katılımcı, hem uluslararası delegasyon, hem heyetlerin katılımı 213 heyet vardı ve bunların toplam heyet üyesi sayısı 1000 civarındaydı. Biz 150 ülkeye İDEF'in gönderdiğimiz davetliyelerle 150 ülkeye ulaşmıştık. Bu 150 ülkeden 100'ünden üst düzey katılım oldu. Yani bu önemli bir rakam. Bakan yardımcısı, genelkurmay başkanı, tedarik makamları bunları sıraladığımızda işte yaklaşık 1000 kişi davetlimiz olarak bu fuardaydı. Bu fuarı 4 günden 6 güne çıkarmakta ilk önce biraz düşündük. Tepki olur mu, bir yorgunluk olur mu? Fuar katılımcıları bunu bir iş kaybı olarak değerlendirir mi? Fuarda görevli arkadaşlar ayrıca ekstra işte cumartesi pazarı da bir mesai gibi değerlendirip dinlenme fırsatları bulamazlar mı diye bunları çok kendi aramızda tartıştık. Ama neticede ben her gezdiğim standa mutlaka soruyorum. Bu sene fuarın süresinin uzatılması, 5. gün, 6. güne yansımasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok olumlu dönüşler fuar katılımcıları, firma yetkilileri, yöneticileri bunu ifade ediyorlar. Ben tabii uluslararası katılımcılar, üst düzey yöneticiler, 33 bakan ve uluslararası delegasyon ve onların üyeleri istisnasız benim görüştüklerim hepsi çok memnun olduklarını, hakikaten bu fuarla Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişmişliğini çok daha iyi idrak ettiklerini ifade ettiler. Tabii o geçit töreni bizim birçok unsurumuzu çelik kubbeden kara araçlarına, işte elektrooptik sistemlerden hava uçuş gösterilerine, insansız hava araçlarımıza, deniz platformumuza bağlanarak da çeşitlendirilmeye çalışıldı. Fuarın herkesin önünden bir yönüyle geçiyor olmasının memnuniyetini de ifade etti kıymetli bakanlar. Çünkü malumunuz çok uzun süre kalamıyorlar fuarlarda. Biz de gittiğimizde öyle. Anlaşmalar için veya ikili görüşmeler için katılıyoruz fuarlara. Sınırlı zamanda önlerinden Türkiye'deki kabiliyetlerin, yeteneklerin böyle akıyor olmuş olması neredeyse o bütün yetenekle ilgili ciddi bir fikir sahibi olmalarını sağladığı için teşekkürlerini ifade ettiler.
Tabii bu fuarımız aslında gelişmişliğimiz, savunma sanayindeki geniş yelpazedeki hemen hemen her alanda kendi kendimize yetebilmek ve sürdürebilmek adına Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonla şirketlerimizin, vakıf şirketlerimizin, özel şirketlerimizin aldığı sorumluluklar çerçevesinde ortaya çıkan yüksek teknoloji ürünlerin burada gösterilmesi, dünya pazarı, dünya vitrinine çıkartılması kadar aslında Türkiye'nin dünyada stratejik bir ortak olması, özellikle savunma sanayi ve yüksek teknoloji alanında sözü geçerli bir ülke konumuna gelmiş olması, bir taraftan da diplomasi anlamında da hakikaten diplomasiye katkı verecek seviyeye gelmiş olması memnuniyet vericiydi. Ben şunu söyleyebilirim, yani atılan imzalar, bunların karşılığına denk gelen bütçesel büyüklükler ülke olarak bizi, şirketlerimizi tatmin edici boyutlardaydı. Somut işbirliği ve maddi karşılığı olan sözleşme olarak baktığınızda 300'e yakın sözleşme imzalandı. Hani bizim açımızdan sayısından çok bunların gelecek vaat eden, var olan sistemlerimizin ötesinde ileriki aşamalarda sürdürülebilir işbirlikleri oluşturmak adına ümit verici sözleşmeler olduğunu söylemek daha doğru olur. Bununla birlikte işte Kaan Sözleşmesi'ni bugün şirketimiz artık Endonezya'nın Savunma Bakanlığı tedarik makamıyla resmi ıslak imzalı sözleşmesiydi. Malumunuz bundan 1,5 ay önce kadar Endonezya'daki fuarda biz devletten devlete Kaan uçağının satışı için bir genel prensip anlaşması, sözleşmesi imzalamıştık. Bu bugünkü imzanın oradaki altyapısının hazırlığıydı. Devletten devlete olan bu ikili işbirliği anlaşmasının neticesinde Endonezya Hava Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan 5. nesil savaş uçakları olan Kaan'ın bir paketi bugün resmi olarak imzalanmış oldu. Tabii bu anlaşma yine TAİS veya Tersaneler grubumuzun Endonezya Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan bizim İ sınıfı olarak ifade ettiğimiz fırkateynlerimizden 2 tanesinin sözleşmesinin yine ıslak imzalı gerçek sözleşmesinin imzalanmış olması çok kıymetliydi. Burada her iki projede de bir başka ön plana çıkartılması gereken husus, biz aslında ülkelere böyle büyük projelerle büyük anlaşmaları imzalarken ortaya koyduğumuz iş modeli ve ülkelerde var olan kabiliyetlerin, yerel firmaların, yeteneklerin de değerlendirilebileceği bir takım alt sözleşmeleri de imzalayarak uzun vadeli stratejik bir işbirliğini yapıyor ve bunun teklifini ortaya koyuyor olmamız ki bugün 2 imzada da bu vardı. Tabii öncelikli olarak biz bulunduğumuz bölgedeki istikrarın sağlanması ve dünya barışına katkı sağlamak adına özellikle yüksek teknoloji içeren, caydırıcılık gücü yüksek olan ürünlerde yerli, milli, kendi kendimize yeten bir şekilde seri üretimi garantiye alabilecek ürünleri üretmek zorundayız. Tasarlamak zorundayız. Seri olarak üretilebilecek altyapısını hazırlamak zorundayız ve envanterimize bunları hızlıca kazandırmak zorundayız. Bu bir mecburiyet. Sektörde çalışan herkes bu mecburiyetin farkında. Bir saniye bile düşünmeden ve bir saniye bile kaybetmeden bunu yerine getirmek adına gayretle çalışıyorlar. Lansmanı yapılan bu fuarda gerek Roketsan'ımızın, gerek Aselsan'ımızın, MK'nin, diğer şirketlerimizin tabii üstüne koyarak mühendislik birikimlerini, daha evvel farklı projelerde ortaya çıkan ürünlerini sahada bu ürünlere karşı geliştirmeye yönelik olarak son kullanıcıdan aldıkları geri beslemelerle veya dünyada son zamanlarda etrafta gelişen çeşitli savaşlarda veya sıcak ortamlarda ortaya çıkan bir takım ihtiyaçları gözeterek bunlara teknik çözümler bularak ortaya koydukları ürünler. Bunların her biri şirketlerimiz tarafından özveriyle çalışılarak ortaya kondu. Bir kısmının sahada testleri yapıldı, bir kısmının prototipleri üretildi, bir kısmı seri üretime hazır hale getirildi. Ama yani bunlar bitmez, bitmeyecek de. Biz bunları lansmanını yaparken artık işte bir seviyeye ulaştık, tamam öyle bir lüksümüz yok. Bunlar geliştirilmek zorunda,
bunların daha ileri versiyonları daha hızlı ve daha ekonomik üretilmek zorunda. İhtiyaç duyulduğunda envanteri bütünlemek adına çok hızlı bir şekilde çevik bir yaklaşımla süreci yönetmek zorundayız. Bizim için esas olan ürettiğimiz tüm teknolojilerle, ürettiğimiz tüm ürünlerle, yani bu bir kameradan işte balistik füze ve ötesine, hava savunma füzesinden insansız hava araçlarına ve bunlarda kullanılabilecek alt sistemlere varana kadar her şeyi kapsıyor. Sistemlerin başarılı çalışması, ben daha evvel farklı konuşmalarda da ifade ettim. Bunların her biri mühendislik harikası ve zor problemler. Bu zor problemleri de işte bizim şirketlerimizin güzide birbirinden parlak, genç çalışanları gerçekleştiriyor. Allah'a çok şükür 34 yaş ortalaması, pırıl pırıl bir neslimiz var. Gece gündüz çalışıyorlar, üretiyorlar. Son 2 yılda %20 ve biraz üzeri bir artış yakaladık ihracatta biz. Her yıl kendini en az bu oranda artırarak devam ediyor. 2025'te gerçekleşen toplam ihracat değeri 4 milyar 460 milyon dolar. Yani 4,5 milyar dolar diyebiliriz. Geçen seneki rakamla karşılaştırdığımızda bu yaklaşık %38'lik bir büyüme. 360 milyon dolar civarındaymış 2024 yılı Temmuz ihracatı. Bu sene ise 860 milyon dolar. Temmuz ayında bir önceki yıla göre %138'lik bir büyüme var. Bunlar teslimat değerleri. Bu teslimat değerlerinin ötesinde bir başka baktığım ve takip ettiğim bir başka parametrede yeni imzalanan sözleşme ve bakiye oluşturma. Fuar öncesine kadar olan rakamı vereyim. 6,5 milyar doların üzerindeydi. Geçen seneye göre yine bu yaklaşık %35'lik bir büyümeydi. Bu büyüme oranını biz yılbaşından itibaren %30 ve %40 arasında olduğunu görüyoruz. Yıl sonuna kadar bu büyüme böyle devam ederse, yani %30'lar civarında devam ederse biz yılı 8 milyar doların üstünde yaklaşık 8,5 milyar dolar gibi kapatabiliriz. Ama tabii şirketlerimiz çalışıyor, teslimatlarını artırıyor. Hep beraber gözleyeceğiz yılı neyle tamamlayacağız. Ama çok kısa zamanda 2 haneli ihracat, milyar dolar ihracat rakamlarına ulaşabileceğimizi görüyoruz. Dünyada 11. savunma sanayi ihracatçı ülke konumundayız. Bu yıl itibariyle ilk onda olacağımızı diğer ülkelerin performanslarına ve kendi ülkemizdeki gelişmelere baktığımızda söyleyebiliyoruz ama resmi rakamlar açıklanmadan ilk ondayız demek doğru değil. Tekrar satış yapmak çok kıymetli. Şirketlerimiz tabii bu anlaşmaları yaptıktan sonra, bu teslimatları yaptıktan sonra sadece kendilerini de temsil etmiyorlar. Aynı zamanda diğer Türk firmalarını da temsil ediyorlar. Bir taraftan o ürünle ilgili alt yükleniciler ama diğer taraftan başka ürünlerle ilgili de Türk firmaları hakkında bir kanaat oluşmuş oluyor. Türk firmaları eğer başarılı bir teslimat yaptıysa, tekrar eden teslimatlar başlamışsa başka Türk firmaları için de açılımların olması söz konusu. Son 2 yılda gittiğim tüm uluslararası seyahatlerde veya kabul ettiğim misafirlerde özellikle bizim şirketlerimizin satış sırası, satış sonrası ürünlerin fonksiyonları ve verilen eğitim, kullanıcı desteği, bakım, tutum ve garanti sürecindeki yaklaşımlarından dolayı ciddi bir memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Bu da diğer firmalarımızın önünü açıyor ve bu böyle büyüyerek devam ediyor. Birçok platform artık işte deniz, kara, hava kendini yer bulmaya başladı farklı coğrafyalarda. Biz geçtiğimiz sene, bunu söylemekten de gurur duyuyorum, 185 ülkeye ihracat yaptık. Yani 230 farklı üründe. Başta tabii gururumuz, SİHA'larımız, Baykar firmamız. O biraz evvel söylediğim yaklaşımda Baykar'ın tabii açılımı çok büyük. Baykar'dan duyulan memnuniyet diğer firmaların da hani bu anlamda önünde açıyor.
Dolayısıyla biz bu yaklaşımlara devam edersek ilk onda olmaya devam edeceğiz. İlk onda kalmaya, yerimizi pekiştirmeye devam edeceğiz. It's not our first time that we are on EDF. We come every 2 years and we organize joint exhibition. So first time that we organized it was 2017. So companies were very satisfied and because of that we come every 2 years. So it is very important for us. Companies met a lot of foreign partners, not just Turkish, international partners. It's the biggest international exhibition, one of the most important in the world. So that's why we're here and it's an honor always to be a part of this great event. Aslında İDEF tabii Türk savunma sanayinin ürünlerinin görücüye çıktığı, Türk savunma sanayinin aslında kabiliyetlerini gösterdiği en önemli platformlardan bir tanesi. Bu seneki İDEF de gerçekten çok canlı, çok hareketli. Geçmişte karşılaştırdığımızda gördüğümüz şey aslında her geçen gün hem yabancı delegasyon sayısının hem de Türk ziyaretçi sayısının giderek arttı. Bu hem içeride hem dışarıda Türk savunma sanayine olan ilginin de ciddi şekilde arttığının göstergesi. نحن حقيقة يعني حكومة السودان وشعب السودان يمتن جدا للحكومة التركية وشعبها ويعني معلوم لكل السودانيين أن الصناعات الدفاعية التركية يعني وصلت مراحل متقدمة جدا عشان كده كنا حريصين جدا من أنه نكون متواجدين في هذا المعرض للاستفادة من القدرات والإمكانيات المهولة جدا لأخواننا في دولة تركيا. Bugüne kadar katıldığımız en ihtişamlı fuar oldu. Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı tescilleyen bir fuar oldu. Bizim açımızdan da çok faydalı, bereketli geçti. Mesela örnek vermek gerekirse 92 ülkeden 250 ayrı heyet ağırlamışız. Bu muazzam bir rakam. Geçtiğimiz yıldaki İDEF'lerle kıyaslarsak 9 ülkeyle de 15 farklı anlaşmaya fuar vesilesiyle imza atmış olduk. Özellikle açılış seremonisindeki bizzat envanterdeki ürünlerin de gösterilmesi kullanıcılarda ayrı bir güven telkin etti. Fuarın ihtişamı, görkemi, organizasyonu Türkiye'nin savunma sanayisinde gelmiş olduğu o birinci ligi, Süper Ligi tescilleyen bir fuar oldu. Very amazing event. I'm very excited to be here. So I would like to explore the great product made by Turkey. Her sene giderek daha fazla katılımla, daha büyük coşkuyla yaşıyoruz. İDEF 2025'te gerçekten belki umulanın da ötesinde heyet sayısı olarak baktığımızda, katılımcı firma olarak baktığımızda, yabancı ziyaretçiler olarak baktığımızda gerçekten çok yoğun bir şekilde geçiyor. Çok başarılı görüşmeler yaptık. Aslında bu yoğun ilgiye karşı bu kadar fazla alternatif yeni ürün sürmek, yeni teknolojileri anlatıyor olmak gerçekten Türk savunma sanayinin, savunma sanayi başkanlığımız öncülüğünde geldiği noktayı göstermesi anlamında çok büyük bir başarı diye düşünüyorum. Bir buluşma noktası olmaya, uluslararası işbirliklerinin daha da şekillenmeye başladığı ve katılan herkesin mutlaka hem bu gurura ortak olacağı hem de bir şekilde paydaşı ve parçası olmak için gayret göstereceği bir İDEF olacaktır diye değerlendiriyorum. Tabii bu fuarın gerçekleşmesinde birçok kişinin emeği var. Görünür görünmeyen, onlara teşekkür ediyoruz yeri geldikçe, hatırladıkça. Ama Türkiye'deki kuşkusuz savunma sanayinin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız. Ortaya koyduğu hedefler ve verdiği fırsatlarla sektörümüzde gayret gösteren herkes en yüksek motivasyonla Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığı o ilhamla gayretle çalışıyorlar. İşte bugün %83'lere varan yerlilik oranından bahsediyorsak bu desteğin ve verilen fırsatların sonucudur. En büyük teşekkürü halkımız adına Sayın Cumhurbaşkanımız hak ediyor. Tabii bu fuarda son kullanıcılarımız ürünlerimizi geliştirirken yine hemen hemen her konuşmamda ben Milli Savunma Bakanlığımızdan, kuvvet komutanlıklarımızdan özellikle bahsediyorum. Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, diğer taraftan Özel Kuvvetler Komutanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız atlamamamız lazım. Bununla birlikte İçişleri Bakanlığı tarafında Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız hepsi sahada ihtiyaçları ortaya koyduğunda, şirketlerimiz ürünleri sahaya sürüldüğünde onların daha iyisi olması için ve gelişmesi için geri beslemelerini yapıyorlar ve hep birlikte bu ürünler bugünkü hallerini alıyor. Bize sizin ordunuz bu ürünü kullanıyor mu diye sorduklarında biz diyoruz ki kullanmasının ötesinde bu ürünün gelişmesinde onların katkısı var. Dolayısıyla bu fuarda tabii fuarın aynı zamanda ev sahibi Milli Savunma Bakanlığımız, Savunma Sanayi Başkanlığı düzenleyen ve koordine eden kurum ve gerçekleştirme
birimi de Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfımız. Tüm ekiple beraber, fuardan sorumlu arkadaşlarımız başta olmak üzere onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.